Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Bitcoin 16.000 doları aştı. Bir önceki videomda demiştim inşallah aşar diye. Aştı. Ama düşüp de aşsa tabii ki benim için daha iyi. Şimdi size şunları anlatmak istiyorum. Şuradaki grafik birimlerinden arkadaşlar. Bunlardan bahsetmek istiyorum teker teker. Bu videoda olabildiğince sade ve üzerinden geçerek anlaşılacak şekilde anlatacağım. Detayına bir sonraki videoda girmeyi düşünüyorum. Bu videoda eminim mantıklarını anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi ilk başta basit hareketli ortalamayla başlayayım. O da MA arkadaşlar. Şu MA olan basit hareketli ortalama oluyor. Şu EMA da üstel hareketli ortalama olarak geçiyor. İkisinin arasındaki farkı anlatacağım şimdi. Ne olduklarından bahsedeceğim. Şimdi basit hareketli ortalama belli bir süre içinde bir varlığın kapanış fiyatına göre hesaplanıyor. Şimdi buraya mesela tıkladığımda ne yazıyor burada? Mesela şurada bakın 3 yazıyor, 7 yazıyor, 14 yazıyor. Bunlar ne anlama geliyor? Şimdi ondan bahsedeceğim hemen. Şuradaki ayarlar kısmına bastığınızda burada settings yani ayarlar diyor. Tekrar tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi index settings diyor. Şimdi burada Ma'ya tıklıyorum. Burada yani istediğimi kapatabiliyorum. Bir tane hepsini kapatabiliyorum. Aynen hepsini de kapatabiliyormuşum. Şimdi burada istediğiniz değerleri girebiliyorsunuz. Şimdi bu değerler ne anlama geliyor ondan bahsedeceğim. İlk önce ben şunları bir değiştireyim. 1 yapayım. 2 yapayım. Şunu da 3 yapayım. Şunları da kapatayım. Confirm dedim. Onayladım ve geri geliyorum. Şimdi arkadaşlar 1 değil mi? Şimdi bir günlüğe bakmışım. Şimdi listede şurası bir günlük. Bakın hiç kafanız karışmayacak. Çok basit. Şimdi MA'ya tıkladım değil mi? Şimdi bu bir şu anda gördüğünüz gibi zaten piyasa fiyatını gösteriyor. 15.990, 988. Yani bu ne demek? MA1 yazıyorsa bu sonda olan mum çubuğun analizini gösteriyor. Yani kapanış fiyatını gösteriyor. Şu anda kapanış fiyatı sürekli değişiyor kapanmadığı için. Mesela şu 2 yaptığımda ne olacak arkadaşlar? Hem bu hem de bunun kapanış fiyatlarının ortalamasını gösteriyor. Bakın adı üstünde ortalama. Hemen hesaplayalım. Şöyle bir ekran fotoğrafı alayım. Tıklayalım hemen. Kaçmış? Gerçi ona nasıl bakacağız? Şöyle bakacağız. Binance'e girelim hemen. Şimdi bir önceki günün kapanış fiyatı neymiş? Şurada yazıyor gördüğünüz gibi. Close diye. 15.690.24. Şimdi 15.690.24 artı geliyoruz hemen. Ekran fotoğrafı şurada. Şimdi burada neymiş? Anlık fiyat 15.966.15. 15.966.15 eşittir. Böyle iki tane grafik kullandığımız için yani iki fiyat kullandığımız için ikiye bölüyorum. 15.828.195 15.826 çıktı. Yani gördüğünüz gibi bu iki pardon yanlış yaptık. 15.963.20 ile yapacaktık. 15.963.20 aynen ondan dolayı olmadı. Neyse dur tekrar yapalım hemen. Burada rezil oluyorduk az kala. Şimdi şöyle. Şu neydi? 15.690.24 15.690.24 artı kaçtı? Fotoğrafımız nerede? Şunu bir sessiz alalım. 15.963.20 15.963.20 bölü 2 yaptığımda 15.826.72 gördüğünüz gibi 15.826.72 2 günlük. 3 günlük de aynı şekilde şu ve şunun son kapanış fiyatlarının ortalamasını alıyor arkadaşlar. Yani mantığı bu. Kapanış fiyatlarını alıyor. Basit hareketli ortalama bu. EMA ise arkadaşlar EMA yine aynı yani basit hareketli ortalamadaki gibi yine kapanış fiyatlarını baz alıyor. Ama mesela biz burada mesela 10 günlük fiyatı baz aldığımızda MA'da değil mi? Aynen. Şunu da kapatalım. 10 günlüğü baz aldığımızda mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mesela diyelim. Bunların hepsinin ortalamasını alıp 10'a bölecek 10 günlüğü aldığımız için. Pardon kapanış fiyatlarını alıp 10'a bölecek. Eğer ki 20 günü alırsak 20'sinin kapanış fiyatını alacak. Bu haftada dahil. Yani bu son mum çubukta dahil. Ondan sonra bu 20'ye bölecek. Ama EMA öyle değil. EMA 20'ye bölmüyor da
daha yakın tarihte olanlara daha büyük öncelik vererek hesaplama yapıyor arkadaşlar. Ya da bu da güncel fiyata daha yakın bir ağırlık veriyor. Ona göre hesaplıyor. Onun için birebir aynı çıkmıyor. Bu yakın fiyat tarihine daha önem verdiği için bunda güncel fiyata oranla daha doğru sonuçlar verebiliyor EMA. Burada bunu bahsettim. Şimdi şu RSI'ye geçeceğim arkadaşlar. RSI'nin açılımı göreceli güç indeksi demek. Ya da bu da şu anlama geliyor. İçinde bulunduğu borsanın kendi iş gücünü baz alarak matematiksel hesap yapan ve içinde bulunduğu dönemi geçmiş günlere göre değerlendirme yapan bir analiz türü. Karışık gelmiş olabilir cümle. Bu grafiğe eklendiğinde şunu bir kapatalım. Altta böyle gördüğünüz gibi bir histogram gösteriliyor arkadaşlar. Bakın bu histogram şurada mesela ne demiş? Bakayım tekrardan ayarlara girip RSI ayar verebiliyor muyuz? Aynen verebiliyoruz. Kapatayım şunları. Bakın burada gördüğünüz gibi bir 80 yazıyor. Bak yanında 3 yazıyor. Bu rakamlar şunları temsil ediyor arkadaşlar. Mum çubukları. 3 yazarsa 3 tane mum çubuğu. 10 yazarsa 10 tane mum çubuğu temsil ediyor ve son bulunduğu mum çubuk dahil oluyor içinde. Mesela burada ben bir günlüğü seçtiğim için her bir mum çubuk bir günü temsil ediyor. Ona göre hesaplıyor. Mesela ben bunu 5 dakika yaparsam bu sefer 5 dakikaya göre temsil edecek. Bakın 5 dakikada 12'ye girmiş. Şimdi bundan bahsedeceğim. Bu yanındaki 12 nedir? 15 nedir? 64 nedir mesela? Bunlardan bahsedeceğim şimdi. RSI de yani göreceli güç indeksinde şurada 12 yazan yer var ya, maksimum 100, minimum 0 değerini alabiliyor arkadaşlar. Ortalama bir değer 30 ila 70 arasında olarak hesaplanıyor. Eğer ki 70'in üstündeyse mesela şuraya tıklayayım. Bir de tıklansa niye tıklanmıyor? Şöyle yapayım. Bakın burada 95 gördünüz mü? Mesela şurada 83. Şurada 87. Bu 70'in üstündeyse aşırı bir alım talebi olduğunu gösteriyor. Eğer ki 30'un altındaysa mesela şu kırmızılara geldiğimde de görürsünüz. Mesela burada 47 olmuş. Burada kaçmış? 29. Burada mesela aşırı olmamış demek ki. Burada 17. Mesela şu anda 15'e kadar düştü. Tabi bu 3 günlüğü hesapladığı için mesela 1 dakikalığı hesaplarsak, pardon, yine son 3 dakikayı hesaplayacak. Hemen şöyle yapalım onu. RSI diyelim. Şunu 1'e çevirelim. Sadece bir tane mum çubuğu hesaplasın. Aynen öyle. Mesela bir günlük değil de 5 dakikalık yapıyorduk değil mi? Şimdi tekrardan bakalım. Bakın burada şurada %100'ü gösteriyor. Görüyor musunuz? Burada %0 oldu. Yani %0 demişim. 0 oldu. Burada %100 yine alımı gösteriyor. Ama tek bir tane yaptığımız için tek bir tane mum çubuğu analiz ettiği için direkt 100 ya da 0'ı gösteriyor burada. Herhangi birine yaparsak. Bunu mesela son 10 fiyat hareketini baz alarak hesaplamasını istersek buraya 10 yazarız arkadaşlar. Mesela son 50 dakikalık olayı inceleyecek şimdi. Tıkladım mesela 42, 43. Mesela bunlar 58. Yani ortalama 30'un altındaysa aşırı bir satış talebinin olduğunu gösteriyor kısaca. Bu sayede fiyat hareketlerinin yön değiştirebileceğini bize göstermeye çalışıyor. Bu verdiğiniz değerler sizin kendi belirlemeniz lazım. Bunun otomatik kendi değerleri de olması lazım. Hemen şöyle gelelim. Şuradan reset yaparsak 6. 6 tanesini gösteriyormuş. Reset yapalım tekrardan. Tabi siz buradan kendiniz kaç tane mum çubuğu değerlendirmesini istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Ben bunu 3, 7 ve 14 şeklinde devam ettiriyorum. 7, şu da 14. Yani bir hafta, 2 hafta şeklinde. Şu EMA'yı da, neyse EMA değil MA'yı da değiştirelim hemen. Şu 3 yapıyorum. Sonra 7, 14, 21, 28. Bu şekilde yapıyorum ben. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Ondan sonra bir sonraki anlatacağım şey de arkadaşlar Bollinger bandı, yani bol yazan var ya şu. Şimdi arkadaşlar bu bol 3 tane grafik çizgisiyle gösteriliyor gördüğünüz gibi. Bir ortada var, bir yukarıda var, bir de aşağıda var. Bu ortadaki basit hareketli ortalamayı gösteriyor. Yani şu ma'yı gösteriyor arkadaşlar. Ma'dan bir farkı yok. Onu hemen göstereyim size. Mesela şu anda kaç şu mor olan? 15.926 ya. Burada bakın 15.925 gördünüz mü? Yani birebir onun birebir aynısını gösteriyor. Şu anda fiyat değiştiği için oradakiler sürekli hareket eder. Birebir aynısını gösteriyor. Yani bu basit hareketli ortalamayı gösteriyor ortadaki.
Üstteki çizgiler de birbirinden ne kadar uzaklaşırsa ya da birbirine ne kadar yaklaşırsa aşırı alım satım talebinin olacağını gösteriyor. Bu bol biraz karışık bir şey. Onun için burada fazla değinmeyeceğim buna. Bunu bilmeniz yeterli. Şimdi burada sıradaki konumuz MACD. Bunun açılımı neymiş? Hareketli ortalama, yakınsama, iraksama anlamına geliyormuş. Bu iki hareketli ortalamanın ilişkisini göstererek momentumunu belirlemek için kullanılıyor arkadaşlar. Bu cümle yine kafanıza karışık gelmiş olabilir. Bakın buradaki kısımlar hep gördüğünüz gibi altta bir gösterge olarak gözüküyor. Grafik olarak gözüküyor. Buradakilerde fiyat grafiği üzerinden gösteriliyor. Ona dikkat etmişsinizdir zaten. Şimdi MACD bize ne sunacak diyelim. İki tane çizgiden oluşuyor arkadaşlar. Birisi MACD'nin kendi değeri, diğeri de sinyal göstergesi olmuş oluyor. Ondan sonra şöyle söyleyeyim. MACD çizgisi 12'lik EMA'nın 26'lık EMA'dan çıkartılmasından hesaplanıyor. Bu 12'lik 26'lık neydi arkadaşlar? Dediğim gibi şu kenarlarında 3, 7 yazıyor ya. Bunun son 12 mum çubuk ve son 26 mum çubuğun birbirinden çıkarılmasıyla hesaplanıyormuş. Bu trendin değişip değişmeyeceğini bize gösterge ile tespit etmemizi sağlıyor. Önemli bir şey bu. Ve son olarak bu videoda anlatacağım volüm arkadaşlar. Ben bunu geçen videoda volatilite demiştim. Yanlış söylemişim. Gerçi aynı anlama da geliyor olabilir zaten. Volüm. Bu hacmi gösteriyor. Bunun önemi ne arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. Bu alt bölümde yine bize grafik şeklinde gösteriyor. İki farklı renkte. Biri yeşil, biri kırmızı. Yeşil renk bildiğiniz gibi alım talebini, kırmızı renkte satım hacmini bize gösteriyor. Çubuğun uzunluğu ne kadar fazlaysa kısa vadedeki hacim uzun vadeye göre daha güçlü olduğunu gösteriyor. Volüm bize hızlı yukarı ya da aşağı yönlü fiyat hareketlerinde işlem hacminin fiyat yönünde ne kadar aynı tepkiyi verdiğini gösteriyor. Bu da çok önemli. Çünkü eğer ki fiyat bir yönde hızlı bir şekilde hareket ediyorsa ve volüm yani fiyatın hacim aynı şekilde tepki vermiyorsa bu fiyat yükselişi değişebilir demek arkadaşlar. Bunlar önemli kritik noktalar. Ben bu videomda basit şu KDJ'nin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Onun için bilmediğim bir şey anlatmak istemedim. Bir tahminim var. Yükselen, alçalan ve sabit hareket eden trend şeyini belirliyor sanırsam ama kesin bir bilgim olmadığı için bu konuda bir söylemde bulunmayacağım arkadaşlar. Bilen varsa yorumlarda lütfen belirtsin. Biz de öğrenmiş olalım. Bu videoda bunlardan bahsetmek istedim. Yani ben de yıllardır yani birkaç yıldır 1,5 yıl falan olmuştur herhalde Binance'i kullanıyorum ama bu çizgilerin ne işe yaradığını daha yakın zamanda öğrendim. Bunlar çok önemli. Al-satlarda çok işimize yarayacak şeyler arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.